Bugün sizlerle şantiye ortamında değiliz. Etrafımız doğayla iç içe. Güzel bir peyzaj alanından sizlere sesleniyorum. Bugünkü çekimimi buradan yapmak istedim. Bugün hem yürüyüşe çıkmışken bir yandan da kahvemi yudumlarken sizlerle sohbet etmek, önemli bir konudan bahsetmek istedim. Yeni yıla da tabii burada sayılı bir günlerimiz kaldı. Özellikle geçmiş yılın muhakemesini yapıp yeni yılki hedeflerimi gözden geçiriyorum. Ve bunları da gözden geçirirken şantiye ortamında karşılaştığımız en önemli konulardan biri kolonlarda oluşan segregasyonlardı. Segregasyon arkadaşlar kelime anlamı olarak ayrılma, ayrışma anlamına geliyor. Yapı dilinde ise bunun karşılığı betonun üniform olarak görüntü meydana getirmemesi ve segregasyon olarak tanımlanıyor. Bu durum arkadaşlar bizim neden önemli? Neden oluşur? Nasıl önlemler alabiliriz? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, segregasyonlar bizim genellikle yüksek dökümlerde meydana geliyor. Yüksek dökümlerden kastım şu, bizim beton santralinden gelen pompanın hortum boyu bizim arkadaşlar 4 metre. Bu çeşitli şantiyelerden şantiyelere değişebilir. Farklılık gösterebilir. Fil hortumu takıyoruz bunlara ve fil hortumunun boyu da 7 metre geliyor. Ama mesela bizim endüstriyel tesislerimizde arkadaşlar bizim kolonlarımızın boyu 10 metreyi buluyor. Kimi şantiyelerde 11 metre, 12 metreyi de bulduğu oluyor. Hal böyle olunca bizim yüksek beton dökümlerimizde arkadaşlar kolonumuzun dibinde segregasyonlar genelde meydana geliyor. Bazen gövdelerde de olabiliyor bu durum. Çimento şerbetinin ayrı, agregaların ayrı bir tarafta toplanmasına sebebiyet veriyor. Bunun da en önemli konusu şudur arkadaşlar. Ya betonumuzdan kaynaklanıyor, ya yüksek dökümden kaynaklanıyor ya da işçilikten. Birçok sebebi var. Bunlardan tek tek sıralayacak olursak, bir, vibratörün eksik uygulanması veya fazla uygulanması. 2. Yüksekten beton döküm gerçekleşmesi. 3. Pas payının yetersiz kullanılması. 4. Betonumuzun slant değerinin yüksek olması ve akışkanlık meydana getirmesi. Bunun gibi sebeplerden dolayı arkadaşlar kolonlarımızda segregasyonlar oluşuyor. Bu segregasyonların önüne arkadaşlar betonumuzun slant değerini ölçmemiz gerekiyor. Mesela bizim C35 beton döküyoruz arkadaşlar. S4 kıvamında. Slant değerimiz genelde 20-21 oluyor. Ama 14-13 olursa bu betonumuzun çok akışkanlık meydana getireceği için istemeyeceğimiz bir görüntü oluşturur. Beton hayati öneme sahiptir. Pas payının yetersiz olması. Eğer biz pas payı kullanmazsak betonumuzu döktükten sonra ertesi gün göreceğiz ki bizim demir donatılarımız gözüküyor. Ve bunu istemeyeceğimiz bir görüntü. Kalıbımızın boşluklu bir yapısı varsa ya çimento şerbetinin bu boşluklu yapılardan akmasına sebebiyet verir. Özellikle kolon kalıplarımızın altındaki boşlukları biz köpükle kapatıyoruz. Bu da önemli bir detaydır. Genelde vibratör yani vibrasyon uygulaması eksik veya fazla uygulanıyor. Bunun sonucunda da ayrışma meydana geliyor. Bu da önemli bir konu. Şantiyelerde genellikle içlikten kaynaklı çok hatalar oluyor. Vibratör konusu hala duyuyorum maalesef gereken hassasiyet önem gösterilmiyor. Bu konuya kesinlikle önem gösterilmesi gerekiyor. Şantiyelerde bizim arkadaşlar birçok organizasyonda olduğu gibi çok geniş katılımcıların içerisinde yer aldığı bir organizasyon. Santral, şantiye şefleri, saha mühendisleri, ustalar, hava durumu, iklim şartı, birçok paydaş var. Birçok etmen oluşturuyor bu organizasyonu. Ve bu organizasyonun sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kesinlikle her kesim bu organizasyonda en az minimum hatayla işlerini yapması gerekiyor. Ve burada şantiye şefine çok büyük görev düşüyor. Çünkü beton siparişini veriyor, bir yandan kalıbı kontrol ediyor, ona göre donatı montajını kontrol ediyor. Hava durum, iklim şartları da hayli öneme sahip. Ve genelde beton dökümünde ustalar, santral, mikserler bir an önce betonu dökeyim de ben akşam evime gideyim kafasında oluyorlar. Bu son derece yanlış arkadaşlar. Bizim burada dirayetli bir şekilde gerekirse beton dökümümüz uzun sürebilir, saatleri alabilir. Ama vibratör uygulamamızı, vibrasyon uygulamamızı eksiksiz uygulamamız gerekiyor.
bu konu hayati bir öneme sahip. Uygulama yaparken tabii ki de fazla bir uygulama yapmamamız gerekiyor. Eğer yaparsak bu da ayrışmaya sebebiyet veriyor. Ya ister istemez segregasyonlar meydana gelebilir bu arada. Yapısal olmamak kaydıyla. Bunun önüne geçemeyiz. Mutlaka her şantiyede belli bir hata payı vardır. Yani biz zaten bunu en az asgari düzeyde tutmamız gerekiyor. Minimum tutmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Benim bir sonraki videomda sizlere aktaracağım segregasyon meydana gelmiş kolonlarımıza nasıl bir çözüm bulduğumuz, nasıl bir çalışma yaptığımıza dair hem slump deneyini anlatacağım hem de bizim tremi boru sipariş ettik arkadaşlar. İki kısımdan oluşuyor. 5 metre ve 5 metre. Bu borularla montajını sağladıktan sonra biz bunları kolonlara çıkartıyoruz ve kolonlarda vinçle beraber tutarak beton dökümümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yükseklik engelimiz ortadan kalkmış oluyor. Çünkü 1,5 metreden fazla yükseklikten dökülen kolonlarda beton dökümümüz çok sağlıklı olmuyor. Biz bu yükseklik farkını ayarlayarak istediğimiz sonuçları elde etmiş oluyoruz. Tabii ki burada arkadaşlar şöyle bir konu var. Bu konudan da bahsetmek istiyorum. Bizim demir donatı montajlarımızda değişen yeni yönetmelikle beraber kolon bindirme bölgemiz olan orta kısmında biz bu bindirmeleri yapıyoruz. Ve böylece filiz boylarımız daha yüksek oluyor. Filiz boylarımızın yüksek olması sebebiyle 4 metre daha yüksekte kalmış oluyor filizlerimiz. Ve böylece bizim beton dökümümüzü de zorlaştırıyor. Niye? Çünkü 4 metre filiz boyumuz var. Bir de boğaz etriyeleri var. O hortumu onun arasından geçirmek hayli güç. Yani içerisinde sık donatılarımız var. Etriyelerimiz var, çirozlarımız var. Aynı zamanda sık donatılar da segregasyona sebebiyet verir arkadaşlar. Yani bu da çok önemli bir bilgi. Ve biz bu donatıları azaltma şansımız yok. Yani benim şantiyemde şu an %100 kolonlarım var, %10'a 110 kolonlarım var, 22'lik donatılarım var, sık etriye çirozlar var. Sadece hortumun geçebilecek olduğu alanı boş bırakarak, yani oralara çiroz atmayarak bu geçişi sağlıyoruz. Ama bu da yükseklik engeline takılıyor bu sefer. Çünkü temiz yüksekliğim 9 metre 40 santim. Hortumun yüksekliği 4 metre. Fil hortumu takıyorum 7 metre. Bir de 4 metre filiz boyu var. Doğal olarak yükseklik problem oluyor. Bunun önünde nasıl geçiyoruz? Gerçekten bu konuda her şantiyede uygulanmayacak bir yöntemle beraber biz tremi boru kullanıyoruz. İki parça halinde oluşuyor. 5 metre ve 5 metre. Bunların montajını yaptıktan sonra kule vinçle bunları tutarak biz beton dökümümüzü gerçekleştiriyoruz. Tabii bu kule vinç açısından, operatör açısından, kalıpçılar açısından, santral açısından arkadaşlar hayli güç olabilir. Beton dökümümüz uzun sürebilir. Ama bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde bizim perde beton dökümlerimiz çok uzun sürer vibrator uygulamasından kaynaklı. Bu konuda arkadaşlar kesinlikle taviz göstermememiz gerekiyor. Onu size baştan söylemek istiyorum. Gerekirse betonu geç dökebiliriz. Evimize geç dönebiliriz ama imalatın sağlıklı olması son derece önemli. Çünkü bizim segregasyonlar betonumuzun mukavemetini olumsuz derecede etkiliyor. Hem yapısal anlamda hem estetik görünümünü etkiliyor. Bu yüzden bunlar önemli. Kısaca arkadaşlar tekrar bahsedecek olursak kolonlarımızda segregasyonları meydana getiren hususlar. 1. Sık donatıların varlığı. 2. Kalıbımızdaki boşluklu geçirimli kısımlar. 3.'sü arkadaşlar yüksekten beton dökümümüz. 4.'sü arkadaşlar bizim betonumuzun slump değerinin yüksek olması. Ve 5. arkadaşlar vibrasyon uygulamasının fazla veya eksik uygulanmasıdır. Yeni yılda şimdiden arkadaşlar hepinize başta sağlık, mutluluk ve huzur ve başarılı dolu bir yıl olmasını diliyorum.